Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir model başlayacağız. İpim şöyle göstereyim. Orta kalınlıkta bir ip. Lastiğimi hazırladım. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Bu modelde ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları olacak. Şöyle göstereyim. 6, 6 ilmek, 6 ilmek, bir sonuna 4. 6 ve 6'nın katları artı 4 ilmek olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız. Ben şöyle 2 sıra haroşa lastiğimi hazırladım. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Model lastik istemiyor ama isterseniz lastik üzerine başlayabilirsiniz şu şekilde. Lastiksiz de yapabilirsiniz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmek ters. Sıradaki 1, 2, 3, 4. 4 ilmek düz. 2 ilmek ters. Sıradaki 4 ilmekte kesme işlemi yapacağız. Şimdi birinci ilmeğimi arkaya, ikinci ilmeğimi öne aldım. Daha sonra bu 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. Sıradaki 2 ilmeğimi de sola doğru kesiyorum. Şu şekilde birini sağa kestim, birini sola kestim. Yani ikili ikili ilmekleri aldım, tek ilmeğe düşürdüm. Devamında 2 ilmek ters, 4 ilmek düz. 3, 4. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmek. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz. 4 ters. Yani ilmeklerimizi, düzlerimizi düz, terslerimizi ters örüyoruz arka yüzünde. 2 düz. Burada kestiğimiz ilmekler 2 ters, 2 düz, 4 ters, 2 düz, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Şöyle. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğim ters. Ters olarak ördüm yine. 4 düz, 4 düz ilmek ördüm. 2 ters. Şu kestiğim 2 ilmeğe gelince, yani 2 ilmeğin ara boşluğundan değil, bir alt boşluktan. Şuradan girerek bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Aynı boşluktan tekrar girerek bir ilmek daha çıkardım. Bir önceki sırada kesme işlemi yapmıştık. Burada tekrar ilmek çıkartarak artırmış olduk. 2 ters, 4 düz, 2 tersle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi gördüğümüz gibi, yani düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek devam ediyoruz.
2 düz, 4 ters. Şu çıkardığım ilmekler dahil o hepsini ters örüyorum buradaki dörtlünün. 2 düz, 4 ters, 2 düz, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Şimdi şurada yaptığımız işlemi şuradaki düzlere kaydıracağız. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki iki tersimiz yine ters olarak ördük. Geldik buradaki 4 düz ilmeğe. Önce şu iki ilmeğin yerlerini değiştirerek sağa doğru kesme işlemi yapıyorum. 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. Sıradaki iki ilmeğimi de düz örerek sola doğru kestim ve devamında 2 ters ilmek, 4 düz ilmek. İki ters. Sıradaki iki ilmeğimizi sağa doğru keselim. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimizi sola doğru keselim. 400 ilmeğimizi bu şekilde ikiye düşürdük. 2 ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi olduğu gibi yani 2 düz, 2 ters, terslerimizi ters, düzlerimizi düz örerek devam ediyoruz arka yüzünde. Sıra sonunda 2 düz, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 7. sıra ön yüzündeyim. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. 7. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. Ters olarak ördüm. Geldim şurada kestiğimiz 2 ilmeğe. Bakın 2 ilmeğin ara boşluğundan değil, buradan bir alttan yani bir alt boşluktan girerek bir ilmek çıkardım. Aldım bunu sağ şişime. Sıradaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra aynı boşluktan girerek bir ilmek daha çıkardım. Kestiğimiz ilmekleri burada tamamlamış olduk. 2 ilmek ters, 4 ilmek düz, 4 düz, 2 ters, 2 düze gelince bir alt boşluğuna bakın şu ortadan değil bir alt boşluktan 2 ilmeğin arasındaki bir alt boşluktan girerek bir ilmek çıkardım aldım. Daha sonra bir ilmek düz ördüm. Diğer ilmeğimi de düz ördüm. Yani 2 ilmek düz ördüm. Tekrar aynı boşluktan girerek bir ilmek daha çıkardım. Kestiğimiz ilmekleri burada tamamladık. Daha sonra 2 ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 8. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimizi olduğu gibi yani düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek devam ediyoruz. İki düz, 4 ters.
Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın model böyle devam edecek. Şöyle göstereyim. İsterseniz birinci sırayı da beraber kuralım. Tekrar kuralım. Birinci sırayı beraber yapalım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. 4 ilmek düz. 4 ilmek düz. 2 ilmek ters. Sıradaki 4 ilmeğe gelince bunlarda kesme işlemi yapacaktık. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. Sıradaki 2 ilmeğimi de sola doğru kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. 2 ilmek ters. 4 ilmek düz. 2 ilmek ters. Bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Evet, birinci sırayı da beraber kurmuş olduk. Model böyle devam edecek. Bir parça da daha önce hazırlamıştım. Bakın bunu lastiksiz yaptım. Şöyle. Dediğim gibi model lastik istemiyor. İstediğiniz lastiğin üzerine de kurabilirsiniz ama. Modelin ilerlemiş hali bu şekilde. Bakın gayet güzel. Şöyle kabarık kabarık görünen güzel bir model. Her türlü ipe de yakışır. İnce iple de yapabilirsiniz. Kalın iple de. Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde, özellikle erkek örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz güzel ve yapımı kolay bir model. Arka yüzü de şu şekilde. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.